Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak transiti var. Sevgili koçlar, bu dönem kariyerinizle, toplum içindeki itibarınızla ve dış dünyaya gösterdiğiniz imajla ilgili çok önemli bir süreçten geçiyorsunuz. 24 Aralık 2025'te Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. 17 Ocak 2026'ya kadar buradaki etkilerini tüm ciddiyetiyle hissettirecek. Sizler için temel şablon şu: Venüs Oğlak Burcunuzda 10. evde, yani değerleriniz, sevgi diliniz, estetik tercihleriniz, kariyer, itibar ve uzun vadeli kamu imajı alanına taşınıyor. Romantizm daha çok resmi ve ciddi formlarda kendini gösterir. İlişkilerde kısa süreli tutkuların yerine uzun vadeli taahhütler, ortaklıklar ve profesyonel işbirlikleri alır. Venüs'ün Oğlak'taki temel derdi zevkinizi disipline dökmek, parayı ve imajı stratejik hale getirmek. Ancak transit boyunca çok çeşitli açılar olduğu için bu ciddiyet değişik renklerle boyanacak. Hayal kırıklıkları, karmik temizlemeler, tutku patlamaları, eski yaraların tetiklenmesi ve yaratıcı finansal olanaklar da devrede olacak. Süreç 24 Aralık'ta başlıyor. Venüs Oğlak Burcu'na geçince siz toplumsal hayatta daha etkileyici, daha disiplinli ve daha planlı görünmeye başlayacaksınız. Ama aynı gün Neptün'e de kare açıda olacak Venüs. Ve Neptün ise Balık Burcu'nda 12. evinizde belirsizlikler, idealize etme eğilimleri verir. Ne demek oluyor bu? Kariyer teklifleri, sponsorluklar veya görünürlük vaatleri ilk anda çok parlak gelebilir. Ancak arka planda net olmayan koşullar, gizli beklentiler veya gerçekçi olmayan ümitler olabilir. Sizden görünür olana, gerçek olanı ayrımını yapmanız bekleniyor. Önemli kariyer ve imajla ilgili taahhütleri hemen kabul etmeyin. Şartları yazılı isteyin. Sözleşmeleri 2 kere kontrol edin. Duygusal alanda ise aşkla kariyer arası çizgiler bulanıklaşabilir. İş fırsatı kişisel bir ilişkiye dönüşüyorsa sınırlarınızı netleştirin. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açılarda olacak. Sizin için karmik bir ayıklama ve yönlenme fırsatı bu. Burada ana tema geçmişten gelen ilişkiyle yüzleşip ya da ilişki paternleriyle hangilerini geride bırakmanız gerektiğine karar vermek. Özellikle iş, ilişki çizgisindeki alışkanlık haline gelmiş davranışları bitirip kariyer değerlerinizi yeniden tanımlayabilirsiniz. Yılın son günlerinde eski kalıpları tanımlayan bir not listesi hazırlayın. Hangi ilişki dinamikleri sizi geriye çekiyor? Hangi profesyonel davranış biçimleri artık size hizmet etmiyor? Bu soruların cevapları 2026'da nasıl ilerleyeceğiniz konusunda net bir pusula verecek size. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşuyor ve imajınızı, değerlerinizi adeta sahneye koyuyor. Basitçe söylemek gerekirse siz görünür oluyorsunuz. İş görüşmeleri, medya görünürlükleri, önemli performanslar, marka güncellemeleri bu tarihin etrafında güçlenir. Eğer bir proje, portfolyo, müzik, video, sergi gibi bir sunumunuz varsa bunu bu döneme taşımak olumlu etki verir. Duygusal olarak özel hayatınızda profesyonel alanla iç içe geçebilir. Partneriniz bir iş bağlantısı olabilir ya da iş ilişkisi romantik bir tona bürünebilir. Ancak Neptün karesi ve önceki ay düğümleriyle yaptığı açılar hala bir uyarı, görünür olmanın getirdiği çekiciliği gerçek temellerle destekleyin. Bu kavuşumu bir imaj gününe dönüştürebilirsiniz. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşum yapacak. Jüpiter'e de karşıtlık ve Kiron'a da kare açıda olacak. Bu transitin en dinamik ve en hassas günlerinden biri. Venüs-Mars kavuşumu Oğlak'ta güçlü bir çekim enerjisi getirir. İşte daha agresifçe ilerlemek, ilişkide daha tutkulu adımlar atmak istiyor olabilirsiniz. Fakat bu kavuşumun Jüpiter'e karşıt olması aile iş dengesinde gerilim yaratabilir. Örneğin siz bir iş fırsatını büyütmek isterken evden gelen sorumluluklar sizi frenleyebilir ya da evle ilgili bir durum kariyer hamlenizi gölgeleyebilir. Ayrıca ani kavuşumun Kiron'a kare açı yapıyor olması sizin kimlik yaralarınızı tetikleyebilir. Kiron Koç'ta birinci evinizde inciten bir yerde ise
ben kimim, yeterli miyim duyguları yüzeye çıkabilir. Hem tutkularınız güçlü, hem savunmalarınız ince ve bu kombinasyon tartışmaları alevleyebilir veya sizi aşırı savunmacı hale getirebilir. Bu tarihte önemli görüşmeleri aşırı duygusal kararlarla kapatmayın. Tutkuyla yaptığınız teklifleri mantıklı bir filtreden geçirip bir bekleme, inceleme dönemine alın. Ev ve aile meseleleriyle kariyeri dengelemek için net sınırlar koyun. Duygusal yaralar açılırsa anlık tepki yerine birkaç derin nefes alıp yazıya dökme tekniğini uygulayın. 14 Ocak'ta Venüs Balık burcundaki Satürn'e ve Boğa burcundaki Uranüs'te uyumlu açılarda olacak. Bu enerji size destek veriyor. Satürn'ün balıktaki sekstili kariyerinizdeki manevi arka plan çalışmalarını disipline oturtmanızı sağlar. Belki uzun zamandır içsel bir proje düşünüyordunuz. Şimdi ona sabır ve yapı verebilirsiniz. Uranüs'ün yapıcı üçgeni ise geçmişte başlattığınız beklenmedik finansal değişimlerin meyve vermesi şeklinde yorumlanabilir. Eski bir fikir ya da ertelemiş olduğunuz bir yenilik şimdi para getirebilir. Bu tarihler Venüs Oğlak sürecinin en uygulanabilir, somut sonuç üreten kısmıdır. Hem imajınızı uzun vadeye taşıyacak disiplin hem de maddi alanda beklenmedik ama olumlu gelişmeler mevcut. Finansal girişimlerde küçük denemelerle başlayın. Uranüs'te retro olduğu için geçmiş fırsatları yeniden gündeme getirebilir size bu dönemde. 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçiyor. Oğlak'tan çıkıyor artık. Sizin için bu imaj ve kariyer ekseninin artık daha sosyal, daha ağ temelli ve kolektif projelere açıldığı anlamına geliyor. Oğlağın disiplininden Kova'nın topluluk odaklı vizyonuna geçerken kişisel marka daha geniş bir kitleye paylaşılabilir. Risk, yenilik ve arkadaş çevresi aracılığıyla fırsatlar doğabilir. Oğlak transiti size ciddiyet, zemini hazırlama ve imaj kurma fırsatı sundu. Kova ise bu zemini insanlarla paylaşma zamanı diyor. Sevgili koçlar, sizin için bu transitin anahtar kelimeleri kariyer ve imaj tabii ki. Venüs Oğlak'ta 10. evinizdeyken itibar, imaj ve uzun vadeli kariyer ortaklıkları ön planda. Disiplinli adımlar atarsanız başarıya ulaşırsınız. 8 Ocak civarı aile görev çatışmaları olası. Bu dengeyi korumak için sınırlar şart. Kiron karesi kimlik ve yetersizlik hissini tetikleyebilir. Savunmaya geçmeden önce yaranızı bir gözlemleyin. 14 Ocak civarı çok güzel disiplinli ve beklenmedik finansal fırsatlar birleştirilebilir bu arada. 17 Ocak'ta da kişisel enerji imajdan kolektif çalışmalara kayar. Sevgili koçlar, bu Venüs Oğlak dönemi kariyerinizin ve dış dünyadaki imajınızın değer ekseninde bir sınav ve aynı zamanda bir fırsat olacaktır. Disiplin, gerçekçilik ve stratejiyle hareket ederseniz Neptün'ün yarattığı belirsizlikleri, Kiron'un tetiklediği yaraları somut kazanımlara dönüştürebilirsiniz. Umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak transiti var. Sevgili boğalar, yönetici gezegeniniz Venüs 24 Aralık 2025'te Oğlak burcuna geçiyor ve 17 Ocak 2026'a kadar da burada kalacak. Yani bu dönem sizin için hem derin bir içsel dönüşüm hem de geleceğe dönük güçlü bir vizyon anlamına geliyor. Venüs sizin yaşamınızda sadece aşkı değil, aynı zamanda kimlik, para ve huzur arayışınızda temsil eder. Oğlak burcundaki yolculuğu boyunca inançlarınızı, hayata bakış açınızı, hedeflerinizi ve uzak ufuklara dair hayallerinizi sınayacak. Kısacası bu süreçte ben neye inanıyorum, hangi değerler beni gerçekten büyütüyor sorusuna içten bir yanıt arayacaksınız. Venüs 9. evinize geçiyor. Bu ev uzak ülkeleri, yüksek eğitimi, felsefeyi, inanç sistemlerini ve yaşam ideolojinizi temsil eder. Dolayısıyla Venüs Oğlak'ta ilerlerken siz değerlerinizi daha sistemli ve olgun bir çerçevede sorgulayacaksınız.
Bu dönemde hayat görüşünüzü yapılandırmak, eğitim veya akademik bir hedef için adım atmak, yabancı kültürlerle temas kurmak ya da bir seyahat planı üzerinde ciddice düşünmek mümkün. Aşkta ise romantizm derin bir anlam ve ortak vizyon arayışına dönüşür. Artık sadece hissiyat değil, gelecek planı önemlidir. Neptün'le kare açısı var Venüs'ün girer girmez Oğlak Burcu'na. Yani bu ilk günlerde idealleriniz ile gerçekler arasında bir sis perdesi olabilir. Bir seyahat planı, bir eğitim fırsatı ya da yabancı bağlantılı bir iş başlangıcı fazla iyimser bir izlenimle gelebilir. Ama dikkat edin, gerçek koşullar arka planda tam olarak göründüğü gibi olmayabilir. İlişkilerde ise özellikle uzak mesafe temalı bir bağ varsa idealizasyon çok güçlüdür. Karşınızdakini olduğundan farklı görebilirsiniz. 24-31 Aralık arasında büyük kararlar almayın. Venüs Neptün karesi sizi hayal ettiğiniz versiyona aşık olmaya itebilir. Bu dönemde hayal kurmak iyidir ama somut adımlar için beklemek çok daha akıllıca olacak. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Bu da size karmik bir farkındalık getiriyor yılın son gününde. Venüs ay düğümleriyle uyumlu açı yaparken geçmiş kalıplarınızı fark etmeniz ve geleceğe doğru yeni bir yön çizmeniz mümkün. Bu arada ana tema şu: benim inanç sistemim, ilişkilerdeki alışkanlıklarım, geçmişte bana kim ne öğretti? Belki bir öğretmen figürü ya da eski bir partner veya geçmiş bir hatıra yeniden gündeme gelebilir. Ama bu sefer duygusal olarak olgun davranacaksınız. Geçmişi şefkatle kapatıp yeni bir öğrenme döngüsüne gireceksiniz. Yıl bitmeden küçük bir niyet çalışması yapın. Geçmişte size acı veren ama öğreten her deneyimi yazarak bırakın. Bu şekilde 2026'ya çok daha sade, çok daha bilinçli bir kalple girebilirsiniz. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşacak. Sizin için bir aydınlanma anı olabilir bu. Bir inanç, bir hedef, bir yaşam yönü netleşiyor. Adeta zihninizdeki bulutlar dağılır ve evet, ben artık bu yolu izlemek istiyorum diyebilirsiniz. Akademik bir başarı, vize başvurusu, yayın, seminer veya uluslararası bir iş teması da bu dönemde olumlu ilerleyebilir. Bu kavuşumun enerjisini kişisel gelişim veya eğitim yatırımı yapmak için kullanın bence. Yeni bir dil öğrenmeye başlamak, online bir eğitim almak, uzak hedeflere dair plan yapmak çok destekleyici. Romantik olarak da bu kavuşum ortak ideallere sahip biriyle tanışma olasılığını artırır. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşacak. Jüpiter'e karşıtlık Kiron'a da kare açı yapacaklar. Biraz hareketli bu gökyüzü. Size tutkuyu ve keşfetme arzusunu tetikleyecek Venüs-Mars kavuşumu. Bir yandan maceraya, öğrenmeye, seyahate atılmak istiyorsunuz ama Jüpiter Yengeç'te, yani 3. evinizde yakın çevre, uzak vizyon dengesini sorgulatıyor. Kısacası uzak hedeflerle günlük sorumluluklar çatışabilir. Bir yandan yüksek idealler, diğer yandan yakın çevrenin sizi yere çeken gerçekleri. Kiron Koç'taki kare açısı ise bilinçaltında bir değersizlik duygusunu tetikleyebilir. Ya başarısız olursam, ya kimse anlamazsa gibi düşüncelerle savaşabilirsiniz. Bu tarihlerde büyük duygusal ve finansal risklerden kaçının. Özellikle bir ilişkiyi uzak mesafeye taşımak ya da işinizle aşkı karıştırmak sizi gerebilir. Ancak farkındalıkla yaklaşırsanız bu enerji tutkularınızı yapılandırmak için mükemmel bir motivasyon da olabilir. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn'le ve Uranüs'le uyumlu açılar içinde olacak. Enerjiler istikrar ve yenilik arasında mükemmel bir denge getiriyor. Satürn Balık'ta 11. evinizde sosyal çevreniz ve projeleriniz ciddiyet kazanıyor. Venüs'ün bu destekleyici açısı sayesinde bir arkadaşlık veya topluluk bağlantısı sizi ileriye taşıyabilir. Aynı zamanda Boğa'daki Uranüs ise tamamen size özgü bir farkındalık yaratıyor. Ben kendi yolumu çizebilirim ama bunu kalıcı bir şekilde yapmalıyım diyeceksiniz.
Yeni teknolojiler, sosyal medya, eğitim, yayıncılık veya dijital platformlar üzerinden yaratıcı fikirlerinizi paylaşabilirsiniz bu dönemde. Bir video, bir blog, sanat eseri veya toplumsal proje bu dönemde çok dikkat çekebilir. Venüs Oğlak disiplinini Uranüs'ün yeniliğiyle birleştirin. Sonuç hem kazanç hem özgürlük getirecektir. Ve 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçecek. Yani kariyer alanınız, yani 10. eviniz aktive olacak. Oğlak transiti ile öğrendiğiniz tüm vizyoner sistemli bakış şimdi görünür hale geliyor. Kendinizi profesyonel olarak daha cesur, özgün ve yaratıcı bir şekilde ifade edeceksiniz. İmajınız yenileniyor, iş hayatınızda fark yaratıyorsunuz. Venüs Oğlak transiti boyunca siz sevgili boğalar için ana tema değerlerimi daha olgun, daha yapılandırılmış bir inanç sistemine taşımalıyım. Şimdi bu inanç kariyer alanınızda somut sonuçlar vermeye başlayacak. İnanç sistemleriniz yeniden yapılanacak bu süreçte hayata bakış açınızı olgunlaştıran deneyimler yaşayabilirsiniz. Uzak hedefler netleşecek, eğitim, yayıncılık, yurt dışı bağlantıları destekleniyor olacak bu süreçte. 8 Ocak civarı aşırı risklere dikkat edin ama motivasyon çok yüksek olacak. 14 Ocak civarı da beklenmedik ama istikrarlı kazanç potansiyelleri var. Venüs Kova'ya geçerken imajınız güçleniyor, görünürlüğünüz artıyor. Sevgili boğalar, bu Venüs Oğlak döneminde hayata daha olgun, daha bilinçli bir yerden bakmayı öğreniyorsunuz. İnançlarınızı, hedeflerinizi, kim olduğunuzu ve neye değer verdiğinizi yapılandırıyorsunuz. Her şey bir vizyonla başlar. Bu dönemde attığınız her sağlam adım 2026 boyunca kariyerinizde ve ilişkilerinizde kalıcı sonuçlara dönüşecek. Kendinize güvenin çünkü evren sizi uzun vadeli bir zafer için hazırlıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak transiti var. Sevgili ikizler, Venüs 24 Aralık 2025'te Oğlak burcuna geçiyor ve 17 Ocak 2026'ya kadar da burada ilerleyecek. Bu dönem sizin için yüzeyde sakin görünse de iç dünyada derin bir dönüşümü başlatıyor. Venüs Oğlak'ta 8. evinizi yani paylaşılan kaynaklar, duygusal derinlik, miraslar, borçlar, eşin parası, gizli arzular ve dönüşüm alanınızı aktive ediyor. Kısacası bu süreçte ben neye bağlıyım ki ve güveniyorum, hangi duygusal yükleri artık bırakmalıyım sorularıyla yüzleşeceksiniz. İlişkilerde bağlılık, finansal ortaklıklarda güven, duygusal olarak ise güçlenme temaları ön plana çıkacak. Venüs 8. evde ilerlerken siz sadece sevmenin değil, bağ kurmanın derin anlamını keşfedeceksiniz. Yüzeysel bağlantılar artık sizi tatmin etmiyor. Gerçek, samimi, ruhsal bir yakınlık istiyorsunuz. Bu transit aynı zamanda finansal konularda da etkilidir. Miras, sigorta, kredi, yatırım, ortak gelir gibi başlıklar gündeme gelebilir. Oğlak burcu burada disiplin, kontrol ve uzun vadeli strateji ister. Yani para, güç, güven meseleleri artık ciddi bir sınavdan geçiyor. Venüs bu süreçte sizden hem duygusal hem maddi olarak bağlandığınız şeyleri yeniden tanımlamanızı istiyor. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak burcuna geçtiğinde Neptün'le de kare açı yapacak. Neptün sizin 10. evinizde yani kariyer ve itibar alanınızda etkili. Bu da şu anlama geliyor. İş hayatınızda ya da otorite figürleriyle ilişkilerinizde belirsizlikler olabilir. Belki bir ilişki profesyonel hayatla karışıyor. Belki de bir maddi teklif göründüğü kadar sağlam değil. Venüs Neptün karesi sizi hayal kurmaya iter ama gerçekleri de bulanıklaştırır. Bugünlerde özellikle maddi ortaklıklar veya borç alacak konularında dikkatli olun. Krediler, yatırım önerileri veya hızlı kazanç vaat eden fikirlerden uzak durun. İlişkilerde de fazla idealize etmemeye özen gösterin. Birini kurtarma ya da mükemmel görme eğiliminiz artabilir bu süreçte. 31 Aralık'ta yılın son günü Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Gökyüzü size geçmişle barışma ve ileriye doğru adım atma fırsatı sunuyor.
Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı bu uyumlu açı karmik bağları yumuşatacaktır. Bir ilişkinin, bir borcun veya eski bir travmanın kapanışı mümkün. Bu transit duygusal ve finansal yükleri bırakma enerjisi taşır. Bugünü bir temizlik günü olarak düşünün, yıl bitmeden bir finansal plan yapın, borçları kapatma, ortak kaynakları düzenleme, geçmişte takılı kaldığınız duygusal bir yükü bırakma. Ritüel olarak eski hesapları fiziksel ya da duygusal anlamda dengelemek çok faydalı olacak. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşacak ve sizin için bu gizli bir farkındalık anı. Kendinizi duygusal olarak çok daha olgun ama aynı zamanda daha derin bir sevgi kapasitesi içinde hissedebilirsiniz. Venüs-Güneş kavuşumu finansal bir konuda aydınlanma getirebilir. Bir borç kapanabilir, bir yatırımın gerçek değeri ortaya çıkabilir ya da partnerinizle ortak bir hedef netleşebilir. Bu dönemde birlikte üretme, birlikte kazanma temalarına odaklanın. Bir projede partnerinizle güç birliği kurabilir ya da güven temellerini yeniden yapılandırabilirsiniz. Duygusal olarak da kontrol yerine teslimiyetin gücünü deneyimleyeceksiniz. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşacak. Jüpiter'e karşıtlık, Kiron'a da kare yapacaklar. Gökyüzü yoğun. Tutkular artacak, arzular canlanacak ama bu kez bu enerji sadece romantik değil, güçle de ilgilidir. Kimin elinde güç var? Kim kontrol ediyor? Bu sorular gündeme gelir. Venüs-Mars kavuşumu Jüpiter'le de karşıt açıda olacak. Bu da maddi güvenle duygusal kontrol arasındaki dengeyi zorlayabilir. Bir yanda kazanmak istiyorum dürtüsü, diğer yanda kaybetmekten korkuyorum hissi, aynı zamanda Koç'taki Kiron'un da kare açısı, arkadaş çevresi veya sosyal bağlantılar üzerinden bir yarayı hatırlatabilir. Kısacası ilişkilerde güç mücadelesi ya da kıskançlık temaları ortaya çıkabilir. Bu dönemde dürüst olun ama tepkisel olmayın. Duygusal yüzleşmeler şifa için fırsattır ancak kontrolü kaybetmeden konuşmak gerekir. Para ve sevgi konularında manipülasyondan uzak durun. Unutmayın, asıl güç sakin kalabilmekte. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn'le ve Uranüs'le uyumlu açılar içinde olacak. 14 Ocak destekleyici bir gökyüzü var. Satürn'le uyumlu bir açısı var. Kariyer hedeflerinizle duygusal finansal planlarınız arasında denge kurabiliyorsunuz bugün. Bu güvenilir ortaklıklar ve uzun vadeli sözleşmeler için son derece uygun bir zaman. Boğadaki Uranüs'le üçgen açısı ise içsel farkındalık ve ruhsal özgürleşme getirir. Geçmişte sizi kısıtlayan korkular çözülmeye başlar. Maddi anlamda da beklenmedik ama kalıcı fırsatlar oluşabilir bugün. Bu dönemi stratejik planlama yapmak için kullanın. Yatırımlar, borç yapılandırmaları, sigorta veya miras gibi konularda uzun vadeli çözümler bulunabilir. Kariyerle duygusal dengeyi kurduğunuzda büyük bir içsel huzur hissedeceksiniz. 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçecek ve artık 8. evin yoğunluğundan çıkarak 9. evin ferahlığına geçiyorsunuz. Bu ruhunuzu hafifleten bir dönem. Yeni ufuklara açılma, seyahat etme, ilham verici kişilerle tanışma ve hayata yeniden umutla bakma arzusu getirecek size. Oğlak süreci size derin dönüşüm getirdi. Kova süreci de bu dönüşümü anlamlandırma fırsatı sunacak. Venüs Oğlak transiti boyunca siz ikizler duygusal olarak olgunlaştınız. Artık sadece bilgiyle değil, sezgiyle de yön bulabiliyorsunuz. Bağlılık, güç ve sevgi konularında derinleşerek kendi değerinizin sınırlarını yeniden çizdiniz. Bu dönemde sevgi ve güven konularında derinleşeceksiniz. Ortak kaynaklar, yatırımlar, borçlar yeniden düzenleniyor olacak. 8 Ocak civarı güç savaşlarından kaçının, kontrol yerine anlayışı seçin. 14 Ocak civarı uzun vadeli anlaşmalar yapabilirsiniz. 17 Ocak'tan sonra da ruhsal olarak özgürleşme ve genişleme başlıyor. Sevgili ikizler, bu Venüs Oğlak döneminde derin duygusal farkındalıklar yaşayacaksınız. Biten her döngü sizi daha güçlü, daha farkında ve daha bilge yapacak. Bu sürecin sonunda güven sadece parayla ya da başkalarıyla değil, kendi özünüzle kurduğunuz bağda saklı olacak. Unutmayın, Venüs Oğlak size şunu öğretir:
Gerçek değer sadakatle inşa edilir. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak transiti var. Sevgili yengeçler, Venüs 24 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçiyor ve 17 Ocak 2026'ya kadar da burada ilerleyecek. Bu transit sizin doğum haritanızda ilişkiler, evlilik, ortaklıklar ve birebir bağlar alanını yani 7. evinizi aydınlatıyor. Gökyüzü diyor ki ilişkiler artık bir oyun değil, bir sorumluluk alanıdır. Bu dönemde sevgi, bağlılık ve güven konularında ciddi kararlar alabilir. Uzun süredir devam eden ilişkilerini bir üst boyuta taşıyabilirsiniz. Ama aynı zamanda size gerçek bir denge getirmeyen ilişkiler de bu süreçte sınanabilir. Venüs'ün Oğlak yolculuğu ilişkilerde ciddiyet ve kararlılık getirir. Artık geçici duygular değil, kalıcı temeller önemlidir. Bu dönemde bir ilişkinizi resmiyete taşıyabilirsiniz. Nişan, evlilik, sözleşme ya da ortaklık gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Ama Oğlak enerjisi aynı zamanda mesafe ve sorumluluk da getirir. Duygusal olarak daha kontrollü hissedebilirsiniz. Bu kötü bir şey değil, aslında Venüs Oğlak size duygusal olgunluk kazandırır. Artık ne istiyorum, kime güveniyorum, hangi ilişki bana huzur veriyor sorularını net bir şekilde sorabilirsiniz. Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le de sert bir kare açısı var. Bu da duygusal karışıklıklara, idealizme ve belirsizliklere dikkat çekiyor. Bir partner, bir iş ortağı ya da yakın çevrenizden biriyle ilgili gerçekleri tam göremeyebilirsiniz. Venüs-Neptün karesi özellikle uzak ilişkilerde, sanal bağlantılarda ya da idealleştirilmiş partnerlerde yanılgı enerjisini getirir. Karşınızdaki kişiyi kurtarma dürtüsünden uzak durun. Bir ilişkiyi potansiyeli için değil, gerçekliği için değerlendirin. Bu dönemde duygularınız derin ama bulanık olabilir. Önemli kararlar için lütfen acele etmeyin. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Yılın son günü Venüs Güney ay düğümüne üçgen, Kuzey ay düğümüne sekstil açı yapıyor. Bu geçmiş ilişkilerle barışma, geleceğe doğru sağlıklı bir adım atma fırsatı getirebilir. Belki eski bir partnerle duygusal bir kapanış da yaşanabilir. Belki de yeni bir ilişkiye daha olgun bir bilinçle adım atabilirsiniz. Yıl bitmeden duygusal olarak artık size yük olan her şeyi bırakın. Kimi affetmeniz gerekiyorsa affedin. Venüs bu açıyla diyor ki bir ilişki biter ama sevgi bitmez. Sadece şekil değiştirir. Yeni yıl enerjisini kalben temizlenmiş bir ruhla karşılayın. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşacak. Bu ilişkilerde yeni bir farkındalık ve dönüm noktası olabilir. Partnerinizle ya da ortağınızla aranızda biz bilinci güçlenebilir. İlişkilerde netlik gelir, artık nereye gidiyoruz sorusu cevap bulur. Bekarsanız bugünlerde karşınıza çıkan biri kalıcı bir bağ kurma potansiyeli de taşıyabilir. Bugünü açık iletişim için kullanın. Bir konuşma, bir teklif ya da bir yüzleşme hepsi sizi büyütebilir. Güneş-Venüs kavuşumu ilişkilerde ışığı yakar, neyin sevgi, neyin alışkanlık olduğunu gösterir. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la buluşacak. Jüpiter'e karşıtlık, Kiron'a da kare açı yapacak. Yani gökyüzü oldukça hareketli. Venüs Mars'la kavuştuğunda ilişkilerde tutku artar. Ancak bu kavuşumun Jüpiter'e karşıtlık Kiron'a kare açısı var. Bu da şöyle diyor: duygular derinleşiyor ama aynı zamanda eski yaralar da tetikleniyor. Partnerinizle güç mücadelesi, kıskançlık veya kontrol temaları gündeme gelebilir. Yengeç enerjisi zaten korumacıdır ama bu dönemde fazla sahiplenici olmamaya dikkat edin. Jüpiter birinci evinizde çünkü, yani siz büyüyorsunuz ama bu büyüme bazen karşı tarafı zorlayabilir. Kiron'un kare açısı ise kariyer ve toplum önündeki statünüzle ilgili bir ilişki gerilimini gündeme getirebilir. Bu dönemde dürüst olun ama sakin kalır. Bir tartışma yüzeyde olumsuz görünse de aslında çok derin bir şifa potansiyeli barındırıyor. Kimin haklı olduğu değil, kimin gerçekten sevgiyle hareket ettiği önemli olacak. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn ve Uranüs'le uyumlu açılar içinde olacak. Gökyüzü yumuşuyor ve sağlamlaşıyor.
İlişkilerde uzun vadeli planları destekleyen bir açı bu. Bu bir ilişkiyi resmiyete taşımak, sözleşme imzalamak, birlikte bir geleceğe yönelmek için çok uygun. Boğa burcundaki Uranüs'le üçgen açı ise dostluklar ve sosyal çevre üzerinden sürpriz ama faydalı gelişmeler getirebilir. Bu dönemde ciddi bir konuşma yapmak, ilişkiyi ileriye taşımak için doğru zamandır. Ayrıca yeni sosyal çevrelerde dostluklar aracılığıyla önemli bağlantılar da kurulabilir. Uranüs'ün desteğiyle ilişkilerde taze bir nefes, özgürlük ve samimiyet artıyor olacak. Ve 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 8. evinizi aydınlatmaya başlıyor. Yani ilişkiler artık daha derin, daha içsel bir hal alıyor. Venüs Oğlak döneminde ben ve sen dengesi kuruldu. Venüs Kova döneminde de biz nasıl paylaşırız, nasıl dönüşürüz sorusu öne çıkıyor. Maddi ortaklıklar, duygusal bağlar ve güven konuları daha görünür hale gelecek. Venüs'ün Oğlak burcundaki yolculuğu siz yükselen yengeçler için ilişkilerde olgunlaşmayı öğretir. Sevginin sadece duygusal değil, sorumluluk gerektiren bir yapı olduğunu fark edersiniz. Gerçek bağlılığın fedakarlık değil, denge ve saygı üzerine kurulu olduğunu anlayabilirsiniz. Bu süreç size ilişkilerde olgunlaşma getirecek, sevgi artık ciddi bir zemine taşınacak. Yengeçler evleniyor herhalde. Gerçeklerle yüzleşme getirecek Neptün karesi hayal ve gerçek ayrımını öğretiyor size. Karmik dengeler kurulacak. Yıl sonunda geçmiş ilişkiler kapanacak. Yeni sayfalar açılacak. 8 Ocak civarı duygusal yüzleşmeler sizi dönüştürebilir. 14 Ocak sonrası ise ilişkilerde sadakat, güven ve yapı güçleniyor olacak. Sevgili yengeçler, Venüs'ün Oğlak transiti size sevgiyi olgun bir formda sunuyor. Bu dönemde kurduğunuz bağlar kolay kolay kopmayacak. Yeter ki kalbinizi korurken duvar örmeyin. Çünkü Venüs Oğlak size şunu fısıldar: gerçek sevgi güvenle inşa edilir. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak burcuna geçişi var. Sevgili aslanlar, Venüs 24 Aralık'ta Oğlak burcuna geçiyor. 17 Ocak 2026'ya kadar burada ilerleyecek. Bu dönem sizin doğum haritanızda günlük yaşam, iş düzeni, sağlık ve hizmet alanınızı yani 6. evinizi aydınlatıyor. Gökyüzü size diyor ki artık detaylara özen göster, sorumluluklarını sevgiyle yapılandır. Venüs burada iş ilişkilerini, çalışma ortamını ve günlük alışkanlıkları daha estetik, daha uyumlu bir hale getirmek için geliyor. Venüs'ün Oğlak transiti hayatınıza disiplinle gelen bir ziyafet getirir. Çalışma ortamınızda uyum, estetik ve verimlilik arayışında olursunuz. Bu süreçte bir iş projesiyle ya da bir iş arkadaşıyla daha samimi ilişkiler kurabilir. Hatta profesyonel bir bağ, romantik bir tona bürünebilir. Ancak Oğlak burcu burada ciddiyet ister. Yani Venüs'ün getirdiği çekim ya da fırsatlar kalıcı ve sorumluluk gerektiren bir nitelik taşır. Sağlık açısından da Venüs bu alanda dengeyi vurgular. Beslenme, düzenli uyku, stres yönetimi bu süreçte önem kazanır. Kısacası düzen sevginin formudur. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak burcuna geçtiğinde Neptün'le de kare açıda olacak. Bu duygusal belirsizlikler ya da kafa karıştıran finansal durumlara işaret eder. Özellikle ortak gelirler, maaş, sigorta, prim ya da iş sözleşmesi konularında bazı sisli durumlar olabilir. Neptün karesi bazen fazla fedakarlık enerjisi getirir. Yani sizden çok şey bekleyen ama karşılığını tam vermeyen bir kişi veya kurumla uğraşabilirsiniz. Gerçekleşleri netleştirmeden adım atmayın bu süreçte. Bir iş teklifine, bir ortaklığa veya duygusal anlamda iş içinde geçen bir yakınlaşmaya fazla idealist yaklaşmayın. Gerçekleri görmek bu dönemin en güçlü kalkanı olacak. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Yılın son günü Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı olumlu açı kaderin zarafetle hizalanması anlamına geliyor. Bir iş ilişkisinde veya duygusal bir bağda geçmişte yaşadığınız karma bir durumu dengeleyebilirsiniz.
Geçmişin dersleri geleceğin adımlarını daha sağlam atmanızı sağlayacak. Bir sözleşme, bir iş bağlantısı veya önemli bir konuşma kalıcı etkide bulunabilir. Bugünü bir içsel denge noktası olarak kullanın, geçmişle barışın, geleceğe güvenle bakın. Venüs burada sizi işte, aşkta ve sağlıkta yeni bir düzenin eşiğine getiriyor. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşuyor. Bu sizin için günlük yaşamda farkındalık zamanı, işiniz, sağlığınız veya rutininizle ilgili önemli bir içsel aydınlanma yaşayabilirsiniz. Bir süredir devam eden bir sorun varsa çözüm kapıda. Bu aynı zamanda iş ortamında takdir edilmek, görünür olmak veya bir terfi almak için de güçlü bir enerjidir. İşinizde fark yaratın. Oğlak Burcu'nun disipliniyle Venüs'ün zarafetini birleştirin. Güneş-Venüs kavuşumu sizi parlatır. İşte başarı, sağlıkta iyileşme, günlük yaşamda tatmin artar. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşacak. Jüpiter'e karşıtlık, Kiron'a da kare açı yapacak. Gökyüzü yoğun ve güçlü. Venüs Mars'la kavuşuyor, yani enerjiniz yükseliyor, iş motivasyonunuz artıyor. Ancak bu kavuşum Jüpiter'e karşıt, Kiron'a da kare açıda. İş kariyer dengesinde bir gerilim yaratabilir bu. Bir projede fazla sorumluluk üstlenebilir veya bir çalışma ilişkisinde çatışma yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız açısından da bedeniniz size yavaşla diyebilir. Mars ve Venüs birlikte olduğunda hız, tutku ve rekabet artar ama kontrolü elden bırakmamak gerekir. İş ortamında tepkisel olmayın. Bir rekabet sizi kışkırtabilir ama sabırla hareket etmek kazandırır. Kariyerle ilgili büyük adımlar atmak istiyorsanız önce sağlam bir plan oluşturun. Bu enerji doğru kullanıldığında sizi parlatır, yanlış kullanıldığında da yıpratır. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn'le ve Uranüs'le uyumlu açılar içinde olacak. Gökyüzü size denge ve kalıcılık getiriyor. Venüs'ün Satürn'le uyumu iş konularında sağlam sonuçlar verir. Bir sözleşme imzalamak, iş ortaklığı kurmak, yeni bir projeyi yapılandırmak için mükemmel bir zamandır. Boğadaki Uranüs'ün de üçgen desteği ise kariyerinizde beklenmedik ama olumlu gelişmelere işaret ediyor. Bir iş teklifi, terfi ya da profesyonel alanda özgürlük getiren bir değişim olabilir. Bu dönemde yenilikten korkmayın, disiplinle gelen değişim kalıcı bir başarı yaratır. Sağlık açısından da bedeninizi dinleyin. Yeni bir yaşam düzeni oluşturmak için mükemmel bir zaman. Ve 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçecek, 7. evinize, yani ilişkiler alanınızı aydınlatmaya başlıyor. İş ilişkileri yerini daha birebir bağlara bırakıyor. Oğlak transiti boyunca iş ve sorumluluk temaları öndeydi. Kova döneminde eşitlik, özgürlük, paylaşım vurgusu güçleniyor. Bir ilişkiniz varsa şimdi birbirinizi daha özgür bir biçimde anlamaya başlıyorsunuz. Bekarsanız yeni ve sıra dışı bir tanışma gündeme gelebilir. Venüs Oğlak süreci boyunca siz aslanlar iş ve yaşam dengenizi yeniden kurdunuz. Sevgi artık sadece romantik bir duygu değil, düzenli bir emek haline geldi. Bu transit sizi hem profesyonel hem kişisel anlamda daha kararlı, üretken ve sağlam temellere oturtuyor. Bu dönemde iş ortamında denge kurmak önemli, uyum, saygı ve profesyonellik ön planda olmalı. Bu dönemde Neptün'ün sislerine dikkat edin, bulanık konulara, gerçekleri görmeye çalışın. 6 Ocak civarı ise işte parlamak, görünür olmak mümkün. 8 Ocak civarı çatışmalar olgunlukla çözülürse büyüme getirir. 14 Ocak sonrası da uzun vadeli başarı ve güvenli iş temelleri atılabilir. Sevgili aslanlar, Venüs'ün Oğlak'taki bu yolculuğu size şunu öğretiyor. Gerçek zarafet düzenin içinde saklıdır. Çalışarak, emek vererek, sorumlulukla sevgi üretmeyi öğreniyorsunuz. Bu süreç bittiğinde hem işte hem ilişkilerde çok daha güçlü bir ben olarak doğacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçişi var. Sevgili Başaklar, 24 Aralık 2025'te Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor ve 17 Ocak 2026'ya kadar
bu alanda ilerleyecek. Bu transit sizin doğum haritanızda aşk, yaratıcılık, kendini ifade etme ve keyif alanlarınızı yani 5. evinizi aydınlatıyor. Gökyüzü size diyor ki artık sevginizi ciddiyetle yapılandırın, keyif sorumlulukla birlikte var olsun. Venüs burada sizi hem duygusal hem yaratıcı anlamda olgunlaştırıyor. Kalıcı aşklar, uzun vadeli projeler, sanatsal üretim ve çocuklarla ilgili konularda bu dönemin ana teması olabilir. Venüs'ün Oğlak transiti duygusal dünyanızda derin bir kararlılık yaratır. Aşkı oyun gibi değil, bir inşaat süreci gibi görmeye başlarsınız. Hayatınıza giren kişilerle daha ciddi bağlar kurmak isteyebilirsiniz. Geçici heveslerden uzaklaşabilirsiniz. Eğer zaten bir ilişkiniz varsa, bu dönem ilişkinin sorumluluklarını paylaşma ve daha kalıcı temeller atma zamanıdır. Aynı zamanda bu dönem yaratıcı üretkenliğinizi de artırır. Bir sanat projesi, bir hobiniz veya çocuklarla ilgili bir konu ciddiye alınabilir. Oğlak enerjisi burada size disiplinli keyfi öğretir. Yani mutluluk bile bir istikrar içinde yeşerir. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'de kare açıda olacak. Aşk ve ilişkilerde bir bulanıklık perdesi anlamına gelebilir bu. Bir kişiye fazla idealist yaklaşabilir, onu olduğundan farklı görebilirsiniz. Ya da bir partner sizden çok şey bekleyebilir. Ama bu beklentiler net tanımlı olmayabilir. Aynı durum yaratıcı projelerde de geçerli. Bir şey üretmek istiyorsunuz ama yönünüzü tam belirleyemeyebilirsiniz. Neptün burada ilham verir ama aynı zamanda hayal kırıklığı da getirebilir. Hayal gücünüzü kaybetmeyin ama gerçeklikten kopmayın. Bir aşkın veya projenin size neler kattığını somut biçimde gözlemleyin. Duygusal karışıklıklar geçici, nihayetinde 6 Ocak sonrası her şey daha net olacaktır. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda yılın son gününe kadar kapıları aralanıyor. Venüs ay düğümleriyle uyumlu açı yaparak size geçmişle geleceği bağlayan bir fırsat getiriyor. Aşkta veya yaratıcılıkta geçmiş bir tema yeniden gündeme gelebilir ama bu kez daha bilinçli bir şekilde. Bazılarınız için bu eski bir ilişkinin yeni bir şekle bürünmesi olabilir. Bazılarınız içinse bir yeteneğin, bir projenin kader planında tekrar yer alması anlamına gelir. Bugünü dönüm noktası olarak görün. Kalbinizden geçen şey kader planınızda hızlanıyor. Ne istiyorsanız o niyeti evrene açıkça gönderin. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşuyor. Sizin için bu aşkın aydınlandığı, kalbinizin sesiyle netleştiğiniz bir zaman. Bir ilişkide sevgi yeniden doğabilir, bir yaratıcı fikir somutlaşabilir. Bu enerji size romantik bir farkındalık kazandırır. Artık ne istediğinizi biliyorsunuz. Kalbinizle hareket edin ama gerçekçi olun. Aşk ve üretim alanında bir dönüm noktasına geliyorsunuz. Bir şey bitiyorsa yerini daha olgun bir başlangıca bırakıyor. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşuyor. Jüpiter'e karşıtlık Kiron'a da kare açı yapıyor. Bu dönemde enerjiler yoğunlaşıyor. Venüs ve Mars kavuşuyor. Yani tutku dorukta. Bu kavuşum sizin zaten aşk evinizde. Duygusal anlamda kıvılcımlar çakabilir bu dönem. Fakat bu kavuşum Yengeç'teki Jüpiter'e de karşıtlık yapıyor. Bu ilişkilerde aşırı beklenti, hayal kırıklığı dengesini test edebilir. Bir bağ güçlenebilir ama aynı zamanda güç mücadelesi ortaya çıkabilir. Kendinizi kanıtlama, sevilme ya da takdir edilme isteğiniz artabilir. Sanatsal projelerde baskı veya zaman kısıtı da hissedebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken yargılanmaktan korkmayın ama başkasını da fazla yüceltmeyin. Bu enerji doğru kanalize edilirse sizi duygusal olgunluğa taşır. Bir yarayı fark edip onu dönüştürme gücü de verir. Ve 14 Ocak'ta Venüs, Satürn ve Uranüs'le üçgen uyumlu açılar içinde olacak. İşte kalıcılığın zamanı.
Venüs, Satürn'le uyumlu açıda ilişkilerde güven, sadakat ve istikrar enerjisini arttırıyor. Bir partnerle uzun vadeli planlar konuşulabilir ya da yalnızsanız hayatınıza olgun bir ilişki potansiyeli taşıyan biri girebilir. Aynı zamanda Uranüs'ün de üçgen desteği bu süreçte yeni ve özgün aşk deneyimleri getirebilir. Yani hem sağlam hem heyecan verici ilişkiler mümkün. Yaratıcı alanda çalışan Başaklar için bu beklenmedik başarıların da habercisi olabilir. Hem kalbiniz hem zihniniz açık olsun bu dönemde, sevgiye güvenin ama sınırlarınızı da koruyun. Bir ilişkinin veya yaratıcı girişimin kalıcı hale geldiği bir döneme giriyorsunuz. Ve 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçerek 6. evinizi yani iş ve rutin alanınızı aktive ediyor. Oğlak sürecinde aşk, yaratıcılık ve keyif alanında olgunlaştınız. Şimdi bu enerjiyi günlük yaşama ve çalışma düzenine taşıma zamanı. Artık sevgiyle çalışmak ya da üretimle keyif bulmak temasına geçiyorsunuz. Aşkın sorumluluğunu hayatın düzenine entegre edin. Artık daha sade, daha özgür ama bir o kadar da bilinçli bir sevgi dönemine geçiyorsunuz. Sevgili Başaklar, bu dönem aşkta ciddiyet zamanı, gerçek duyguların inşa süreci başlıyor. Yaratıcılıkta düzen gerektiriyor, ilhamı somut sonuçlara dönüştürme zamanı. 8 Ocak civarı duygusal tepkilerinize dikkat edin. 31 Aralık'ta geçmiş gelecek bağlantısı kurulacak. 14 Ocak'ta da İlişkiler sağlamlaşır, projeler meyve verir. Sevgili Başaklar, Venüs Oğlak'ta sizi bir kez daha sevginin ciddiyetine davet ediyor. Aşk artık bir oyun değil, bir emek haline geliyor. Hayatın size sunduğu güzellikleri sadece hissetmek değil, onları inşa etmek istiyorsunuz ve tam da bu yüzden bu dönem bittiğinde hem kalbiniz hem hayatınız çok daha olgun, sağlam ve huzurlu olacak. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak transiti var. Yönetici gezegeniniz Venüs 24 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçiyor. 17 Ocak 2026'ya kadar bu alanda ilerleyecek. Bu dönem sizin doğum haritanızda ev, yuva, aile, duygusal güvenlik alanınızı yani 4. evinizi aydınlatıyor. Gökyüzü size diyor ki köklerinizi onarın, sevginizi yeniden yapılandırın, duygusal güven en sağlam temelinizdir diyor. Venüs burada sizden içsel huzurunuzu ciddiyetle ele almanızı istiyor. Eviniz, aileniz, geçmişle olan bağlarınız ve duygusal istikrarınız bu dönemin ana konusu olacak. Venüs Oğlak transiti siz teraziler için içsel dengeyi yeniden inşa etme süreci. Bu dönemde duygusal bağlar, aile ilişkileri ve yaşam alanınızda disiplin, netlik ve kararlılık ararsınız. Evinizde düzen kurmak, yer değiştirmek ve ailevi sorumlulukları daha bilinçli üstlenmek gündeme gelebilir. Oğlak Burcu burada sizden duygusal olgunluk ister. Venüs huzur getirmek için gelir ama bu huzur emek ve sınırlar gerektirir. Yani artık kimin için ne kadar veriyorum, kiminle hangi temelde bağlıyım sorularının cevaplarını bulacaksınız. 24 Ocak'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'e kare açıda olacak. Bu duygusal veya ailevi konularda bir belirsizlik yaratabilir. Ev içinde iletişim karışabilir, beklentiler bulanıklaşabilir. Belki bir aile bireyine fazla fedakarlık yapıyor ya da bir ilişkide kendi ihtiyaçlarınızı ihmal ediyor olabilirsiniz. Bu açı aynı zamanda yaşam alanınızda düzensizlik, dağınıklık veya kararsızlık duygusu getirebilir. Neptün'ün etkisiyle geçmişe özlem, ideal bir yuva hayali ya da keşke duyguları da artabilir. Gerçeklerden yüzleşmekten kaçmayın. Bir konuda netlik kazanana kadar büyük kararlar almayın. Venüs'ün burada asıl amacı hayal değil, huzurun temellerini kurmak. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Yılın son günü kader size bir mesaj gönderiyor resmen. Geçmişte geleceği dengeye getiriyor. Aile içi bir mesele çözülebilir, bir kırgınlık sona erebilir. Evinizde veya duygusal hayatınızda barış enerjisi doğabilir. Kadersel bir ilişki veya ev temalı bir gelişme bu tarihte karşınıza çıkabilir. Geçmişle barışın bu süreçte bazı şeyler affedilmek için değil, yük olmaktan çıkmak için hatırlanır.
Bu dönemde duygusal köklerinizi şefkatle yeniden tanımlayın. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşacak. Bu kavuşum kalbinizi ısıtan bir içsel farkındalık yaratır. Ev, yuva ve aile konularında yeni bir dönem başlıyor. Güneş ve Venüs burada huzur kavramını yeniden tanımlamanız için birleşiyor. Bu bir taşınma, ev düzenlemesi veya ailevi meselelerde olumlu bir gelişme anlamına da gelebilir. Aynı zamanda içsel şifa süreci başlıyor. Geçmişten gelen kırgınlıklar artık çözülebilir olacak. Evinizi, kalbinizi sadeleştirin bu süreçte. Güneş-Venüs kavuşumu size sevginin sıcak ama olgun bir biçimini sunuyor. Bu dönem kendi içinizde eviniz olmayı öğreniyorsunuz. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşacak. Jüpiter'e karşıtlık, Kiron'a da kare açı yapacak. 8 Ocak civarı gökyüzü yoğun. Tutkular, istekler ve arzular güçlenecek Venüs Mars'la kavuştuğunda. Ancak bu kavuşum yengeçteki Jüpiter'e de karşıtlık yapıyor. Kiron'a da kare açıda. Bu özellikle aile kariyer dengesinde bir gerilimi anlatabilir. Bir yanda iş sorumluluklarınız, diğer yanda evdeki ihtiyaçlar, kendinizi iki yönlü baskı altında hissedebilirsiniz. Aile bireyleriyle iletişimde çatışma, yanlış anlama veya ego savaşları da gündeme gelebilir. Bu dönemde tepkisel olmamaya gayret edin. Bir şeyler sizi rahatsız ettiğinde hemen savunmaya geçmek yerine duygularınızın kaynağını anlamaya çalışın. Bu enerji doğru yönetilirse ilişkilerde köklü dönüşüm yaratır. Bilin ki kırılma noktaları bazen büyümenin ta kendisidir. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn'le ve Uranüs'le uyumlu açılarda olacak. İşte huzurun kalıcılaştığı bir dönem. Satürn'le uyumlu açısı bu ilişkilerde güven, istikrar ve olgun sevgi temasını getirir. Aile bağları sağlamlaşır, evinizde düzen ve sadelik hissi artabilir. Bir konut yatırımı, aile içi işbirliği veya duygusal güvenliği yeniden inşa etme fırsatı da doğabilir. Aynı anda Uranüs'ün de üçgen açısıyla desteği de maddi kaynaklar veya ev alanında beklenmedik ama olumlu gelişmelerde yaşanmasına neden olabilir. Ev değiştirmek, yaşam tarzınızı sadeleştirmek ya da bir finansal kazanım elde etmek olası. Bu dönemde köklerinizi yeniden yapılandırın ama yeniliğe açık olun. Geçmişin ağırlığını bırakın. Geleceğe daha hafif ama daha güçlü bir temel atıyorsunuz. 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçecek. Artık Oğlak burcundan çıkacak ve 5. evinize aşk, yaratıcılık ve keyif alanınızı aydınlatmaya başlayacak. Artık içe dönük duygusal temalar yerini dışa dönük bir canlılığa bırakıyor. Yani kalbiniz yeniden heyecan duymaya hazır. Aşk yeniden gündeme gelebilir, hobiler canlanabilir, yaşam enerjiniz tazelenir. Venüs Oğlak süreci boyunca öğrendiğiniz en önemli şey şuydu. Gerçek huzur sağlam temeller üzerine kurulur. Artık bu huzuru yaratıcı ve keyifli bir şekilde dış dünyaya yansıtma zamanı geldi. Bu süreçte eviniz, duygusal güvenliğiniz yeniden yapılanacak. 24-31 Aralık arası affetme, barışma ve duygusal temizlik yapma zamanı. 6 Ocak'taki Güneş kavuşumu iç huzurunuzu aydınlatacak. 8 Ocak'ta aile kariyer çatışmalarında olgun bir tavır sergilemeniz gerekiyor. 14 Ocak sonrası da güvenli bağlar, istikrarlı yaşam alanı inşa ediliyor. Sevgili teraziler, Venüs Oğlak'tayken sevgi sizden ciddiyet ister. Bu süreçte huzurun, köklenmenin ve duygusal güvenin önemi yeniden keşfediyorsunuz. Kalbiniz artık daha sade ama daha güçlü atıyor ve unutmayın gerçek zarafet sessiz bir huzurun içinde filizlenir. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak transiti var. Sevgili akrepler 24 Aralık 2025'te Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor ve 17 Ocak 2026'ya kadar da bu alanda ilerleyecek. Bu dönem sizin doğum haritanızda iletişim, öğrenme, yakın çevre ve zihinsel bağlantılar alanınızı yani 3. evinizi aydınlatıyor. Gökyüzü size diyor ki sözlerinizi yapılandırın, düşüncelerinizi sevgiyle ama stratejik biçimde ifade edin. Venüs burada zarif ama kararlı bir ton getirir. İletişim tarzınız daha ölçülü, daha diplomatik ama aynı zamanda daha güçlü hale geliyor.
Venüs'ün Oğlak transiti sizin için kelimelerin gücünü yeniden keşfetme süreci olabilir. Bu dönemde söylemleriniz, yazışmalarınız veya insanlarla kurduğunuz bağlar daha ciddi, daha sorumlu bir nitelik kazanır. Yakın çevrenizle, kardeşler, komşular, arkadaşlar veya iş bağlantılarınızla ilişkilerinizde sınır ve denge teması öne çıkar. Venüs burada sizi doğru kelimeyle güzellik yaratmaya çağırır. Kendinizi ciddiye alın ama duygularınızı bastırmayın. Bu transit yazı, medya, konuşma, eğitim veya sosyal medya alanında güçlü bir üretkenlik enerjisi de taşır. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le kare açıda olacak. Bu iletişimde veya duygusal paylaşımlarda bir bulanıklık yaratabilir. Birinin söylediklerini fazla romantize edebilirsiniz ya da bir konuşmayı olduğundan farklı yorumlayabilirsiniz. Aşk veya arkadaşlık temelli mesajlaşmalarda yanlış anlaşılmalar mümkün. Venüs-Neptün karesi aynı zamanda ilham da verir ama gerçeklerden uzaklaşma riski taşır. Yani zihinsel olarak rüya görürken ayaklarınızı yere sağlam basmalısınız. Hayal kırıklıklarına da dikkat edin bu süreçte. İletişimde dürüstlük ve netlik bu dönemde altın değeri taşır. Bir şey kulağa çok güzel geliyorsa 2 kez düşünün. Gerçek güzellik netlikten doğar çünkü. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Yılın son günü Venüs kaderin kelimelerle yazıldığı bir zamandan bahsedecek. Bir konuşma, bir mesaj veya bir fikir uzun vadeli etkiler yaratabilir. Geçmişte kopan bir iletişim yeniden kurulabilir ya da yeni bir bağlantı ruhsal bir anlam taşıyabilir. Kalbinizden gelen bir sözü dile getirmekten korkmayın bu dönemde. Bugün doğru sözcük kaderin kapısını aralayabilir. Bir konuşma, bir mail veya bir yüz yüze görüşme hiç beklemediğiniz kadar anlamlı olabilir. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'te kavuşacak. Zihinsel bir aydınlanma getiriyor. Fikirleriniz netleşiyor, düşünceleriniz parlıyor. Bu enerji bir projenin veya konuşmanın görünür hale gelmesini sağlayabilir. Yazarlık, medya, öğretme veya konuşma gibi alanlarda çalışan akrepler için bu müthiş bir fırsat dönemidir. Aynı zamanda yakın çevrenizde, ilişkilerinizde sevgiyle netlik enerjisi doğar. Bir kardeşle, dostla veya partnerle iletişim yeniden dengelenir. Fikirlerinizi paylaşın bu dönemde ama Venüs Oğlak'tayken sabırlı olun. Her kelime bir stratejidir çünkü. Bu kavuşum sizi iletişimde hem görünür hem de saygın kılacaktır. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşacak, Jüpiter'e karşıtı Kiron'a da kare açı yapacak. Gökyüzü hareketli. Venüs Mars'la kavuşuyor. Düşünceler, sözler ve duygular hızla eyleme dönüşür. Ama bu kavuşum Yengeç'teki Jüpiter'e karşıtı Kiron'a da kare açı yapıyor. Bu enerjiler iletişimde gerginlik, iş ortamında fikir çatışması veya aşırı savunmacı tutumlara neden olabilir. Bir sözünüz büyüyebilir, bir yorumunuz yanlış anlaşılabilir. Mars enerjisi sözleri keskinleştirir. Jüpiter de onları fena halde büyütür. Kelimelerinizle savaşmayın, şifa yaratmaya çalışın. Bu dönem doğru iletişim becerileriyle inanılmaz dönüşümler de yaratabileceğiniz bir zaman aynı zamanda. Susmak değil, bilinçle konuşmak kazandırır bu dönemde. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn'e ve Uranüs'e uyumlu açılarda olacak. İşte denge zamanı. Bu fikirlerinizi olgunlaştırır ve sözlerinize kalıcılık kazandırır. Bir yazı, bir sunum, bir konuşma veya sosyal medya projesi bu dönemde kalıcı bir etki yaratabilir. Uranüs'ün de üçgen desteğiyle taze ama sağlam bir iletişim biçimi geliştirilebilir. Bir partnerle yeni bir anlayış düzeyi de yakalayabilirsiniz. Yakın çevrenizden beklenmedik ama destekleyici bir haber almanız da olası. Bu dönemde düşüncelerinizi yapılandırın. Bir kitap, proje veya iletişim çalışması başlatmak için harika bir zaman. Venüs burada diyor ki zarafet düşüncenin disiplinle birleşmesidir. 17 Ocak'ta da Venüs Kova burcuna geçecek 4. evinize, ev, aile, yuva, duygusal kökler alanınızı aydınlatacak. Artık dışa dönük iletişim dönemi yerini içsel huzur arayışına bırakıyor. Aileyle iletişim, yaşam alanında estetik değişiklikler ve duygusal denge temaları öne çıkacak. Venüs Oğlak sürecinde edindiğiniz iletişim becerilerini şimdi duygusal temellerinizde uygulayın. Evde huzur, kalpte netlik, ilişkide sadelik arayın.
Bu dönemde kelimeleriniz çok güçlü ama yapılandırılmış olmalı. 24 Aralık 6 Ocak arası kafa karışıklığına dikkat edin. Ondan sonra daha net görebileceksiniz her şeyi. 31 Aralık'ta da kaderi değiştiren bir konuşma veya fikir gündeme gelebilir. 8 Ocak civarı gerginlikleri bilinçli iletişimle dönüştürün. 14 Ocak sonrası da fikirleriniz ve ilişkileriniz sağlamlaşıyor. Güven inşa ediyorsunuz. Sevgili akrepler, Venüs Oğlak'tayken kelimeleriniz büyülü bir güç taşır ama bu büyü disiplin ve sorumlulukla çalışır. Kimi zaman sessizlik bile bir mesajdır. Bu süreç düşüncelerinizi kalbe, kalbinizi kelimelere dönüştürmeyi öğretecek ve siz artık hem konuşmalarınızla hem duruşunuzla çekim gücünüzü yeniden inşa ediyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak transiti var. Sevgili yaylar, 24 Aralık 2025'te Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. 17 Ocak 2026'ya kadar da burada ilerleyecek. Bu süreçte Venüs sizin doğum haritanızın ikinci evinizi yani para, özden ve güven alanında etkili olacak. Gökyüzü size diyor ki kendinize verdiğiniz değeri hatırlayın ama bunu somut hale getirin. Artık sevgi, güven ve maddi konularda sınırlarınızı yeniden tanımlama zamanı. Venüs Oğlak Burcu'nda zariftir ama ciddidir. Bu transit boyunca hem ilişkilerde hem finansal konularda sorumluluk duygusu öne çıkar. Venüs Oğlak Burcu'ndaki yolculuğu sizin için neye gerçekten değer veriyorum sorusunu gündeme getirir. Bu dönemde hem kazançlarınız hem özdeğer algınız yeniden şekillenir. İş hayatında daha planlı, daha stratejik bir yaklaşım sergilersiniz. Harcamalarınızı kontrol altına alabilir, finansal hedeflerinizi gerçekçi biçimde düzenleyebilirsiniz. Venüs burada değer kavramını sadece maddi değil, duygusal anlamda da öğretir. Kimin için çabaladığınızı, neye yatırım yaptığınızı sorgularsınız. Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le de kare açıda olacak. Bu özellikle ev, aile ve duygusal güvenlik konularında bir belirsizlik yaratabilir. Finansal konularda da net olmayan vaatlere dikkat edin. Birilerinin sözleri kulağa hoş gelebilir ama gerçeklerle örtüşmeyebilir. Aynı zamanda duygusal anlamda ben bu ilişki için ne kadar fedakarlık yapıyorum sorusu gündeme gelebilir. Venüs-Neptün karesi sizi kendi öz değerinizle yüzleştirir. Gerçekleri romantikleştirmeyin bu dönemde. Bir şeyin değerli olması için sizi yorması gerekmiyor. Bu dönemde hem kalbinizi hem cüzdanınızı koruyun. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Yılın son gününde Venüs geçmiş deneyimlerle geleceğin kazançlarını birleştirme fırsatı sunuyor. Finansal olarak bir iş bağlantısı, uzun vadeli bir anlaşma veya önemli bir iş teklifi gündeme gelebilir. Aynı zamanda bir ilişki içinde ben ne veriyorum ne alıyorum dengesi netleşir. Bugün geçmiş deneyimlerinizi bir kaynak gibi kullanın. Kader sizi doğru insanlarla, doğru değerlerle buluşturabilir. Bir ilişkinin ya da iş ortaklığının temelleri sağlamca atılabilir. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşacak. Sizin için maddi ve manevi aydınlanma zamanı başlıyor. Kendinize güveniniz artıyor, görünür hale geliyorsunuz. Bu enerji finansal farkındalık getiriyor. Bir zam, satış, ödeme veya yeni bir gelir kapısı gündeme gelebilir. Aynı zamanda kendi değerinizi fark etmenizi sağlayan güçlü bir özsevgi enerjisi de taşır. Bir ilişkide artık eşitlik arayışı başlar. Veriyorsanız aynı değeri görmek istersiniz. Kendinizi ve emeğinizi ucuzlatmayın bu dönemde. Venüs Oğlak'tayken sevgi bile sorumlulukla ölçülür. Kendinize yatırım yapmanın tam zamanı. 8 Ocak'ta Venüs Mars'a kavuşacak. Jüpiter'e karşıtlık Kiron'a kare açı yapacak. Gökyüzü bir hayli hareketli. Bu dönem finansal olarak acele kararlar vermemeye dikkat edin. Bir satın alma, yatırım ya da ilişki kararı duygusal baskıyla alınabilir. Venüs-Mars kavuşumu tutkuyu, arzuyu ve cesareti tetikler ama sabırsızlık riskini de beraberinde getirir. İlişkilerde ise değer ve sınır konuları gündeme gelir. Benim için ne yapıyorsun sorusu altında gizli bir
güç mücadelesi olabilir. Gerçek güç sakinliğin içinde, lütfen bir karar vermeden önce bir gece uyuyun. Bu enerjiyi rekabet yerine üretkenliğe yönlendirirseniz büyük kazançlar sağlayabilirsiniz. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn ve Uranüs'te uyumlu açılar içinde olacak. Bu muazzam bir denge enerjisi, finansal ve duygusal konularda istikrarla yeniliği harmanlama fırsatı getirir. Bir iş anlaşması kalıcı hale gelebilir, maddi güvenliğinizi arttıracak adımlar atabilirsiniz. Aynı zamanda Uranüs'ün etkisiyle iş hayatında beklenmedik bir fırsat veya gelir artışı gündeme gelebilir. Bugünlerde uzun vadeli planlar yapın, yatırımlarınızın temelini sağlam atarsanız kazançlarınız sizi şaşırtabilir. Venüs burada size diyor ki gerçek güzellik istikrarla birleşen yeniliktir. Ve 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçecek, 3. evinize, iletişim alanınızı aydınlatacak. Artık finansal konuların ağırlığı yavaşça azalırken düşünsel paylaşımlar ve sosyal bağlantılar öne çıkıyor. Yaratıcı fikirlerinizi özgürle paylaşma zamanı geliyor. Sözleşmeler, eğitim veya dijital projeler bu dönemde hız kazanabilir. Venüs Oğlak döneminde öğrendiğiniz değer bilincini şimdi kelimelerinizle ifade edin. Zihin ve kalp bir olduğunda hem iletişim hem kazanç güçlenir. Bu dönemde Venüs 2. evdeyken özdeğer bilinci güçlenir. 24 Aralık civarı hayalperest adımlardan kaçının. 31 Aralık civarı uzun vadeli iş veya ilişki bağlantısı gündeme gelebilir. 8 Ocak civarı duygusal veya maddi aşırılıklara karşı temkinli olun. Tutku çok yüksek çünkü. 14 Ocak sonrası da finansal istikrar güçleniyor, kazançlar kalıcı hale geliyor. Sevgili yaylar, Venüs Oğlak'tayken güzellik sadece estetikte değil, sağlam temellerde gizlidir. Bu dönem hem cebinizi hem kalbinizi yeniden düzenleme süreci, değerinizi bilmek, onu başkalarına öğretmenin ilk adımıdır ve siz bu süreçte kazandığınız her şeyin altında kendi emeğinizin imzasını göreceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs Oğlak transiti var. Sevgili Oğlaklar, Venüs 24 Aralık 2025'te burcunuza, yani kendi doğum alanınıza geçiyor. 17 Ocak 2026'ya kadar tam olarak sizin enerjinizle titreşiyor. Bu sizin için bir yenilenme ve çekim gücü dönemi. Venüs burcunuzda ilerlerken hem görünüşünüzü hem ilişkilerinizi hem de kendinizi ifade ediş biçiminizi yumuşatır, güzelleştirir, parlatır. Gökyüzü adeta size diyor ki senin zamanın geldi. Artık hem kalbinle hem görüntünle fark edilme vaktindesin. Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki transiti sizin 1. evinizde. Bu da demek oluyor ki tüm dikkatler üzerinizde. Bu dönem ilişkilerde, kariyerde, sosyal çevrede çekim gücünüz artar. İnsanlar size daha sıcak yaklaşır, fikirlerinizi daha kolay kabul eder. Fakat Venüs Oğlak'ta duyguları gösterirken bile temkinlidir. Bu yüzden bu süreçte zarif bir mesafe enerjisi taşır, tıpkı sizin gibi. Bir yandan cazibeniz yükselir, diğer yandan kendinize olan saygınızı yeniden inşa edersiniz. Venüs burada size hatırlatır. Gerçek güzellik kendi sınırlarını bilmekle başlar. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'e kare açıda olacak. İletişimde ve yakın çevre ilişkilerinde bir sis yaratabilir. Birinin sözlerini fazla romantize edebilirsiniz ya da beklentilerinizi fazla büyütebilirsiniz. İlişkilerde beni anlasın beklentisi yüksek olabilir ama Venüs-Neptün karesi kendi değerinizi başkalarının algısına göre ölçme tuzağını da getirir. İdeal değil, gerçek bağlantılar kurun bu süreçte. Birisi size güzel şeyler söylüyor diye onun size uygun olduğunu varsaymayın. Güzelliğin en güçlü hali netliktir. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Yılın son gününde kaderin sizi doğru insanlarla buluşturduğu bir geçiş. Bir ilişki, bir iş ortaklığı veya sosyal bağ uzun vadeli bir etkiye dönüşebilir.
Kariyerle ilgili geçmişte attığınız bir adımın sonucu gelebilir ya da kalbiniz bir süredir açık kalmışsa şimdi bir bağlantı geleceğinizi şekillendirebilir. Kalbinizle konuşun bu süreçte ama mantığınızla yönetin. Venüs'ün ay düğümleriyle yaptığı bu uyum sizi uzun vadeli istikrarın temeline taşır. Bir tesadüf aslında ruhsal bir davet olabilir. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşacak. Sizin için güçlü bir görünürlük dönemi. Adeta sahne ışıkları üzerinize çevriliyor. Bu transit hem fiziksel hem duygusal anlamda parladığınız bir zaman. Görünümünüzde değişiklik yapmak, sosyal medyada veya iş hayatında öne çıkmak, bir projenizi duyurmak için harika bir dönem. Aşk hayatınızda da sıcak bir enerji olur. Kendinize olan güveniniz arttıkça insanlar size daha kolay çekilir. Görünür olmaktan korkmayın bu dönemde. Bu kavuşum ben buradayım deme zamanı. Ama Venüs Oğlak'ta olduğu için her adımınızda kaliteyi konuşturun. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşacak. Jüpiter'e karşıtı Kiron'da kare açı yapacak. Bu çok güçlü çekim, arzu, hedef ve eylem birleşimi güçlü, tutkulu bir enerji getiriyor. Ancak bu kavuşum Yengeç'teki Jüpiter'e de karşıtlık yapıyor. Kiron'a da kare. Bu da ilişkilerde bir gerilim yaratabilir. Partnerinizle duygusal bir güç savaşı veya geçmişteki kırgınlıklar yeniden gündeme gelebilir. Kariyerde ise patronlarla veya otorite figürleriyle iletişimde dikkatli olun. Egolar çarpışabilir. Bu enerjiyi öfke yerine motivasyona dönüştürün. Bir şey sizi kızdırıyorsa o alan gelişim alanınızdır mutlaka. Venüs ve Mars size cesaret veriyor ama sabır sınavı da getiriyor maalesef. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn ve Uranüs'te uyumlu açılar içinde olacak. Bu kalıcı ilişkiler kurmak, sağlam projeler başlatmak, finansal istikrarı güçlendirmek için ideal bir zaman. Bir aşk ilişkisi ciddileşebilir ya da bir iş ortaklığı güven temelinde büyüyebilir. Aynı zamanda Uranüs'ün etkisiyle imajınızı tazeleyebilirsiniz. Yenilikçi bir şekilde kendinizi ifade edebilirsiniz. Bu dönemde hem kalıcılığı hem yeniliği dengeleyin. Yeni bir tarz, yeni bir hedef ama sağlam bir temelle. Venüs burada diyor ki cazibe disiplinden doğar. 17 Ocak'ta ise Venüs Kova burcuna geçecek. İkinci evinize para, özdeğer alanınızda ilerliyor. Artık kişisel görünürlüğünüzden çıkıp kazanımlarınızı somutlaştırma dönemine geçiyorsunuz. Bu süreçte hem gelirleriniz hem öz saygınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinize yaptığınız yatırımın karşılığı gelmeye başlar. Venüs burada diyor ki güzelliğini sadece yüzünde değil yaptığın işte göster. Bu dönemde kendinizi yeniden yapılandırın. Venüs birinci evdeyken yeni bir sayfa açıyorsunuz demektir. 6 Ocak civarı aşk ve sosyal hayatınızda parlamanız mümkün. 8 Ocak'ta hem arzular hem öfke test ediliyor olacak. 14 Ocak'ta hem aşk hem kariyerde sağlam adımlar atabilirsiniz. 17 Ocak sonrası da finansal kazançlar artıyor ve özgüven güçleniyor olacak. Sevgili oğlaklar, Venüs burcunuzdayken tüm gözler üzerinizde olur. Ama bu sadece dış güzelliğinizle değil, içsel duruşunuzla da ilgilidir. Bu dönem sizi yeniden hatırlatma zamanı. Ne kadar sevgiyle ama ne kadar kararlılıkla var olduğunuzu öğretecek size. Venüs size diyor ki kendine değer ver çünkü dünya senden bunu öğrenecek. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde de Venüs'ün Oğlak transiti var. Sevgili kovalar, Venüs 24 Aralık 2025'te Oğlak Burcu'na geçiyor. 17 Ocak 2026'ya kadar gökyüzünün en derin alanlarından birinde sizin 12. evinizde olacak. Bu dönem içsel bir çözülme, duygusal bir sessizlik ve ruhsal bir farkındalık getirebilir. Gökyüzü size diyor ki biraz geri çekil, kalbini dinle, kendine şefkatle bak. Venüs burada dış dünyada değil, iç dünyanızda güzellik yaratır. Ruhsal temizlik, kapanışlar ve şifalanmalar bu dönemin ana temasıdır. Venüs Oğlak Burcu'nda ciddidir. 12. evde ise bu ciddiyet duygusal iç dünyaya yönelir. Bu süreçte geçmiş ilişkiler, eski duygusal yükler veya kapanmamış bağlar gündeme gelebilir.
Kimi zaman bir rüya, bazen bir şarkı, bazen bir mesaj size geçmişten birini hatırlatabilir. Fakat bu dönem sizi zayıflatmak için değil, duygusal olgunlaşmanız için gelir. Venüs burada size şunu öğretir: gerçek sevgi beklentisiz olandır ve bazen en derin şifa sessizlikte bulunur. 24 Ocak'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'e kare açıda olacak. Bu finansal konularda, gizli duygularda veya ilişkilerde belirsizlik teması getirebilir. Bir ilişkiyle ilgili kafa karışıklığı veya bir duygunun gerçek mi hayal mi olduğunu ayırt edememe durumu olabilir. Bu enerji romantik ama aynı zamanda da yanıltıcıdır. Birine karşı yoğun bir empati hissedebilirsiniz. Ancak bu duyguların altında kurtarma isteği yatıyor olabilir. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçmayın, Neptün'ün sesine kapılmayın, duygularınızı somut bir çerçevede gözlemleyin. Unutmayın, Venüs Oğlak'ta gerçek aşk netlik ister diyor. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Yılın son gününde Venüs ay düğümleriyle uyumlu açılar yapıyor. Bu ruhsal bir farkındalık ve kadersel bir şifalanma etkisi taşır. Geçmişte kapanmamış bir ilişki veya duygusal bir mesele artık anlam kazanabilir. Bir rüya, bir tesadüf veya bir karşılaşma size bu yüzden yaşadım dedirtebilir. Bu dönemde gelen içsel mesajlara kulak verin. Bir şeyin sonu gibi görünen durum aslında ruhsal bir tamamlama da olabilir. Kader sizi geçmişten özgürleşmeye çağıracak. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşacak. 12. evinizde ve bilinçaltınıza bir ışık tutulacak. Duygusal olarak kiminle neden bağ kurduğunuzu, neyi affedemediğinizi ya da neyi bastırdığınızı fark edeceksiniz. Bazılarınız için bu bir ilişkiyi geride bırakmak, bazılarınız için ise birine gizlice yakınlaşmak anlamına gelebilir. 12. ev çünkü gizli ilişkiler ve saklı duygularla da ilgilidir. Bu enerjiyi saklanmak için değil, içsel farkındalık için kullanın. Affetmek, unutmaktan değil, yükü taşımamaktan geçer. Kalbinizi arındırın çünkü yeni bir dönem kapıda. 8 Ocak'ta Venüs Mars'a kavuşacak. Jüpiter'e karşıtlık Kiron'a da kare açı yapacak. Bu güçlü kavuşum içsel bir tutku verecek size. Karmaşık duygularla dolu bir döneme işaret ediyor. Bu enerjiler bastırılmış öfkeyi veya duygusal hayal kırıklıklarını yüzeye çıkarabilir. Bir ilişkiye dair neden biz sorusunu sorabilirsiniz. Ancak bu bir ceza değil, farkındalık testidir. Duygularınızın sizi yönetmesine izin vermeyin. Onları ifade edin ama yakmadan, yıpratmadan. Bu dönem ruhsal olarak şifa bulmak için muazzam bir fırsat. Özellikle geçmiş kırgınlıklarınızı dönüştürebilirsiniz. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn'e ve Uranüs'le uyumlu açıda olacak. İşte bu içsel huzuru bulduğunuz bir dönem. Artık duygularınız daha dengeli, kalbiniz daha kararlı hale gelir. Evde ve aileyle ilgili konularda sürpriz ama destekleyici gelişmeler yaşanabilir. Bir süredir ertelediğiniz bir duygusal kararı artık olgunlukla atabilirsiniz. Bu dönemi meditasyon, sanat, müzik, doğa içinde geçirmek size çok iyi gelecektir. Venüs burada diyor ki güzellik dışarıda değil içinde, içini dengele, dış dünyaya bu yansıyacaktır. 17 Ocak'ta da Venüs Kova burcuna, sizin burcunuza geçiyor. İşte bu uzun bir içe dönüş sürecinden sonra sahneye yeniden dönüş enerjisi. Artık görünür olma, parlama, kendinizi yeniden ifade etmeniz zamanı. Venüs Kova'da özgünlüğünüzü, tarzınızı ve ilişkilerdeki bireyselliğinizi öne çıkarır. Yeni insanlar tanıyabilir, sosyal çevrenizi genişletebilir ya da aşk hayatınızda taze bir sayfa açabilirsiniz. Venüs Oğlak süreci size içsel temizlik yaptırdı. Şimdi o temiz kalple kendinizi yeniden tanıtın. Dünya sizi artık filtresiz halinizle görmeye hazır. Bu süreçte Venüs 12. evdeyken geçmişte yüzleşme ve duygusal arınma zamanı. 24 Aralık civarı kafa karışıklıkları yerini içgörüye bırakacak. 6 Ocak'ta kalp yüklerini serbest bırakıyorsunuz. 14 Ocak'ta içsel denge ve huzur sağlanıyor. 17 Ocak'ta da Venüs burcunuza geçiyor ve parlıyorsunuz.
Sevgili kovalar, Venüs'ün Oğlak yolculuğu sessiz ama derin bir temizlik gibidir. Kalbinizdeki ağırlıkları çözmek size iyi gelecek ve bunu yaptığınızda 17 Ocak'tan itibaren yepyeni bir enerjiyle bambaşka bir ışıkla görünür olacaksınız. Gökyüzü size fısıldıyor. Kendini yeniden sevmek, yeniden doğmaktır ve siz tam da bunu yapacaksınız. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Venüs'ün Oğlak transiti var. Sevgili balıklar, Venüs 24 Aralık'ta Oğlak Burcu'na geçiyor ve 17 Ocak 2026'ya kadar gökyüzünün sizin için oldukça güçlü bir alanını 11. evinizi hareketlendiriyor. Bu dönem sosyal çevre, dostluklar, grup ilişkileri ve hedeflerle ilgili büyük bir canlanmayı temsil ediyor. Venüs burada ilişkilerde sıcaklık, projelerde destek, dostluklarda sevgi getirir. Ama Oğlak doğası gereği bu dönem duyguların romantik değil, gerçekçi bir zeminde ilerlemesini ister. Gökyüzü size diyor ki hayallerinle dost ol ama ayakların yere sağlam bassın. Venüs Oğlak transiti sizin için hem sosyal hem duygusal olarak yapılandırıcı. Artık kimlerle ilerleyeceğinizi, kimlerle bağ kurmanın size gerçekten iyi geldiğini sorgulayacaksınız. Bazı arkadaşlıklar mesafeye dönüşebilir, bazı ilişkiler ise beklenmedik şekilde güçlenir. Ayrıca bu dönem kariyer hedeflerinizin somutlaşması, yeni fırsatların açılması açısından da son derece destekleyicidir. Venüs burada size şunu öğretir: gerçek dostluk duygusal beklentiden değil, karşılıklı saygıdan doğar. 24 Aralık'ta Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde Neptün'le kare açıda olacak. Venüs'ün Balık burcundaki Neptün'le kare açı kurması sizin için oldukça anlamlı bir gökyüzü olayı. Çünkü hem Venüs hem Neptün sevgi, ideal ve empati ile ilgilidir. Ancak bu kare duygusal yanılsamaları gündeme getirebilir. Bir dostlukta hayal kırıklığı yaşanabilir ya da bir arkadaşınıza fazla anlam yüklemiş olabilirsiniz ya da bir hedefin düşündüğünüz kadar gerçekçi olmadığını fark edebilirsiniz. Hayal etmek güzel ama plan yapmayı unutmayın. Neptün bazen insana pembe gözlükler taktırır. Venüs Oğlak'ta o gözlükleri çıkarır. Gerçeği görmek bazen en büyük şifadır. 31 Aralık'ta Venüs ay düğümleriyle uyumlu açıda olacak. Yılın son günü gökyüzü size bir hediye veriyor. Sosyal çevrenizle ilgili kadersel bir farkındalığı temsil ediyor bu açı. Bir arkadaşlık, bir grup bağlantısı ya da bir sosyal proje aracılığıyla kadersel bir kişiyle karşılaşabilirsiniz. Bazılarınız için bu bir iş fırsatı, bazılarınız içinse bir aşk fırsatı olabilir. Her ne olursa olsun bu dönem sizi ileriye taşıyan bir kapı açıyor. Yeni yıla girerken dileklerinizi somutlaştırın. Çünkü bu dönem vizyonunuzun şekil kazandığı bir geçit. 6 Ocak'ta Venüs Güneş'le kavuşacak. Bu çevrenizde parladığınız bir dönemdir. İlgi çekici fikirleriniz, karizmanız ve dostça tavırlarınızla öne çıkarsınız. Bu kavuşum aynı zamanda dosttan gelen fırsatlar anlamına da gelir. Bir tanıdığınızın önerisiyle yeni bir işe, projeye ya da ilişkiye adım atabilirsiniz. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız topluluk önünde görünür olmak, insanlarla paylaşmak size başarı getirecektir. Bu enerjiyi kullanın. Yeni yılın ilk haftasında atacağınız sosyal adımlar uzun vadeli başarıların temelini oluşturabilir. 8 Ocak'ta Venüs Mars'la kavuşacak. Jüpiter'e karşıtlık Kiron'da kare açıda olacak. Gökyüzü hareketleniyor. Bu enerji dostluklarda, grup içi dinamiklerinde ya da aşk ve arkadaşlıklar arasındaki sınırda gerginlikler yaratabilir. Bir arkadaşla duygusal bir yakınlaşma olabilir ama bu karışık hisler getirebilir. Ya da bir hedefinizle ilgili fazla hızlanabilir, insanların desteğini sorgulayabilirsiniz. Bu dönemde ego çatışmalarına dikkat edin. Kim haklı kim haksız diye tartışmak yerine ben bu durumdan ne öğreniyorum diye sorun. Venüs-Mars kavuşumu tutkuyu getirir ama Oğlak enerjisi bize duyguların disipline edilmesi gerektiğini hatırlatır. 14 Ocak'ta Venüs, Satürn ve Uranüs'le
uyumlu açılar içinde olacak. İşte bu son haftalarda yaşadığınız içsel karmaşanın ardından gelen huzur dönemi Satürn size duygusal istikrar kazandıracak. Uranüs de beklenmedik ama keyifli yenilikler getirecek. Bir dostluk kalıcı bir bağa dönüşebilir ya da bir sosyal proje tahmininizden daha hızlı büyüyebilir. Kimi balıklar içinse bu geçmişteki bir ilişkiden gelen sürpriz bir haber anlamına da gelebilir. Bu hafta sezgilerinizi ciddiye alın. Kimin gerçekten yanınızda olduğunu fark edeceksiniz ve fark ettiğiniz anda içsel huzur kendiliğinden gelecek. 17 Ocak'ta ise Venüs Kova burcuna geçiyor. Artık Oğlak'tan çıkıyor. Siz de artık içe dönük değil, daha ruhsal bir farkındalık alanına geçiyorsunuz. Venüs Kova'da 12. evinizde, yani içsel şifa, meditasyon, yaratıcılık ve spiritüel farkındalık dönemi. Önümüzdeki haftalarda duygusal olarak daha sezgisel ama aynı zamanda da daha özgür hissedeceksiniz. Venüs size artık diyor ki sevgi özgür bırakmaktır ve siz bunu anlayacak kadar olgunlaştınız. Bu süreçte sosyal çevrede yenilenmeler olur. Kimlerle yürüyüp kimlerle vedalaşacağınızı öğreneceksiniz. 31 Aralık civarı önemli kişiler hayatınıza girebilir. 8 Ocak civarı ilişkilerde denge sınanabilir. 14 Ocak'ta ise kalıcı dostluklar, fırsatlar önünüze gelebilir. 17 Ocak'tan itibaren de sezgisel, içe dönük ama huzurlu bir dönemi başlatıyor. Sevgili balıklar, Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki yolculuğu size şunu hatırlatıyor. Gerçek dostluk, koşulsuz sevginin en dünyevi halidir ve siz bu süreçte kiminle büyüdüğünüzü, kiminle vedalaşmanız gerektiğini çok net anlayacaksınız. 17 Ocak'tan itibaren ruhunuzda da bir hafiflik başlıyor. Artık daha bilgesiniz, daha sezgiselsiniz. Gökyüzü size diyor ki kalbini disipline ettiğinde evren seninle işbirliği yapar. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.